Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün iki renkli olarak çalışılan bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelim 3 ilmek ve katları ile yapılıyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 17 ilmek ile örgüme başladım. Birkaç sıra lastik hazırladım. Modelimize örgümüzün arka tarafında başlanılıyor. Şu anda örgümün arka yüzündeyim ve hemen model uygulamaya başlıyorum. Başlangıçtaki kenar ilmeğini pembe ipimle ters olarak ördüm. Tekrar mavi ipime geçiyorum. Sonraki ilmeğimi 1-2 defa dolayarak ters örüyorum. Tekrar 1-2. Bu şekilde 3 ilmeğimi çift dolayarak ters ördüm. İpimi bırakıyorum. Bir sonraki geçtiğim ipimi alt taraftan alıyorum. Bu şekilde aralarda boşluk kalmayacaktır. Sonraki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi bırakıyorum. Mavi ipime geçiyorum. 3 ilmeği çift dolayarak ters örüyorum. Tekrar renk değiştiriyorum. Pembe ipim ile 3 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar mavi ipime geçiyorum. 3 ilmeğimi çift dolayarak ters örüyorum. Bitiş kenar ilmeğini pembe ipimle örerek arka tarafta modelimi kurmuş oldum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden aldım. Mavi ilmeklerime geçtiğim zaman çift doladığım bu 3 ilmeği serbest bıraktım, boyun uzattım. Bu 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bir ilmek şişime ipimi doluyorum. Aynı 3 ilmeği bir kez daha düz örüyorum. 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde etmiş oldum. İpimi bırakıyorum, pembe ipime geçiyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi bırakıyorum. Diğer renge geçiyorum. Çift doladığım bu 3 ilmeğin boyunu uzatıyorum. Sonra birlikte düz örerek topluyorum. Bir kez dolayarak bu 3 ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Pembe olan ipimle ördüğüm ilmekleri düz örerek devam ettim. Mavi ilmekle ördüğüm çift doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum ve 3 ilmeği birlikte örerek 3 tane ilmek oluşturuyorum. Kenar ilmeğini örerek ilk modelimi tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modeli kaydırarak uygulamam lazım. Bunun için kenar ilmeğini pembe renk ile örmüştüm. Bu defa mavi ipimle örüyorum. Sonraki mavi olan 3 ilmeğimi pembe rengim ile ters örüyorum. Pembe olan ilmeklerimi ise çift dolayarak mavi ipimle ters örüyorum. Bu sırada renklerin yerini değiştirmemiz gerekiyor. Mavi rengin üstüne pembe ile, pembe olan rengin üstüne mavi ile devam etmemiz lazım. Üç ilmeğimi çift dolayarak ters ördüm. Tekrar renk değiştiriyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örerek arka tarafta modelimi kurdum. Şimdi tekrar örgümün ön tarafındayım.
Kenar ilmeğini örmeden aldığım pembe olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonra renk değiştiriyorum. Renk değiştirirken işimin bittiği ipi bakın şişin olduğu şekilde paralelde uzatıyorum. Diğer rengimi alttan alıyorum. Bu şekilde bakın ipimizi burada arada bağlamış oluyoruz. Renk geçişlerinde arada boşluk oluşmuyor. 3 ilmeği serbest bıraktım. Çift doladığım 3 ilmeği önce birlikte düz ördüm. Bir ilmek şişime doladım. Aynı 3 ilmeği bir kez daha düz ördüm. Bakın işimin bittiği ipi şöyle ipimi önce bırakayım. Şişime paralel olarak bıraktım. Alttan öreceğim ipimi aldım. Bu şekilde bakın işimin bittiği ipi arada bağlamış oluyorum. 3 ilmek düz ördüm. Sonraki 3 ilmeğimi serbest bırakarak boyun uzattım. Birlikte düz örüyorum. Bir ilmek şişime doluyorum ve aynı 3 ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz örerek sıramı bitirdim. Kenar ilmeğimi ördüm. İkinci modelimi de tamamlamış oldum. Şimdi bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemlere geçiyoruz. Her defasında modeli arka tarafta başlıyoruz. Ön tarafta tamamlıyoruz. Ve her defasında kaydırarak modelimizi uyguluyoruz. Ben bu iki zıt rengi kullanmayı seviyorum. Renklerin yerini değiştirebilirsiniz. Mavi kullandığımız yerlere başka renk kullanabilirsiniz. Beyaz ile çalışabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Üç numaralı şiş ile ördüm. Herkese kolay gelsin.